Ya desem başıma bomba düşür. Çocuğu haklı. Kadın değilsin oturup evde ağlıyorsun. Bakıncıydın adam gibi. Oğlumu sesledim, ulan koş dedim, koş oğlum koş. Durum belə evde heyecan başladı, her sesle Valla dedim, reis senin 1 minute bize cesaret verdi, bizi bile hareketlendirdi. Baktım arkadaşımın hanımı ağlıyor. Hanım ne ağrısı? Ben de diyorum vuracaklar vursun ya, bir can değil mi bu? Bu çıkacak da. Böyle bakıyor, beğenmiyor. Şimdi ona göre baba yiğit olacak, aslan olacak. Ama bana göre de öyle değil. Kavga öyle olmaz yani. Yürektir sadece. Bakıyorum hiç kimse yok ama buraya baltayı vurdular. Ulan baktım üstüm başım kıpkırmızı oldu. Ulan bu ne oldu dedim. Mermi yememişim, mermi olduğunu bilmiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaş biliyor musun? Öyle sinirlendim ki hemen ayağa kalktım. Dedim ulan sıfatamı öldürürüm. Dedim defol git gözüme görünme sana çatacağım. Canip Tunç 1958 doğumlu. Erzurum'un merkez köylerinden Börekli köyünde dünyaya gelmiş. Mütevazi, kendi halinde olan tıpkı bir Anadolu ailesi. Başka bir şeyimiz yok. Köyde ilkokulu bitirdim. 1971'de bitti. Köyde evim okula çok yakındı. Yakın olduğu için gelen öğretmenlerle hepsiyle o günkü şartlarda işte efendime söyleyeyim sağcısı geliyordu bir de solcusu geliyordu. Onlarla şeyim iyiydi. Muhabbetim efendime söyleyeyim. Kitap okumaya onlar başlattılar. Ta o tarihten işte o gün ideolojiye solcu gelip sol şeyden veriyor okuma için kitaplardan. Sağcılar gelip sağdan veriyor. Ben de hiç birini bu olur olmaz demiyordum. Her önüme geleni okuyordum. İlkokulu bitirdikten sonra fakir bir ailesi, yaşlı bir baba, sakat bir anne. Başka da kimse de yok. Erkek kardeşimle büyük benim. Çobanlıktan başladım. İlkokulu bitirdikten sonra. Çobanlıkta beceremedim, başaramadım. Geldim inşaata sürdüler. 72'de inşaat hayatına başladım. İnşaatta çıraklığa başladım. Boya işleriyle, iç dekorasyon. 6-7 yıl Kayserlere çıraklık ettim. Gittim bir İstanbul'da çalıştım. Mesleğimi orada daha çok geliştirdim. Ve sonra da askere gittim. Askerden geldikten sonra elim ver inşaat hayatı, aşağı yukarı 8-10 tane cami boyadım. Mesleğimin Erzurum'da en iyilerden biriydim. Allah nasip etti. 44 yaşında emekli oldum. Evlendim bu arada. 4 çocuğum oldu. 2 oğlan 2 kız. Elhamdülillah çocuklarım seviyeli okudular. Okumayı hiç bırakmadım. Hiç bırakmadım. Gözlerim vesselam daha görmüyor da neredeyse ama yine de zorluyorum okumaya. Hakikaten de bize verilen terbiye farklıydı yani ahlak, komşuya saygı, komşunun namusuna saygı, komşunun kızına saygı, komşunun iffetine saygı ve zaten benim dedelerim esir düşmüş, ezilerek gelmiş. Tabii şeydir yani okuma bana düşünceyi verdi, düşünceden sonra bir mücadele şeklini verdi. Artık her sesi bir oturup da hikayelerle vitrinleri süslemekle değil. Yapılacak bir şeye elini koyacaksın. Elini koymayanın konuşma hakkı yoktur aslında. Bedenini, ya malını ya canını. Anladın kardeş? Çocuklarımızla ilgileniyoruz. Çevremizden insanlara elimizden gelirse bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hele mazlum coğrafya ben mesela Suriye, Irak'ı boydan boya gezdim. Mısır, Arabistan, Filistin, Gazze'de kalmam var. İsrail olayı zaten malum biliyorsunuz. Kırgızistan, Bosna yani böyle baktığın zaman ben hep düşünüyorum. Yeryüzünde niye hep Müslümanlar? Bu hissiyat dedim ya sol fraksiyondan geliyordum ben. Deniz yazmış Antep'te yakalandığı zaman Filistin kamplarından geliyordu. Biliyor musun? Emperyalizme karşı savaşıyordu. Onu oradan aldım. 80'de Müslümanlarla tanıştım. Bu sefer daha orijinali. Yani kulun kula verdiği hak değil. Allah'ın verdiği muhteşem. Bir de peşine şehadet vaat ediyor ki bu hiçbir düşüncenin, dinin, ideolojinin vermediği şeyler bunlar. Öyle işte Allah nasip etti. Bayağı uğraşlarım oldu. Hala da uğraşıyoruz. İşte yakında Suriye'den geldim. Yani bugün sabahleyin indim. Vaziyet o benim paşam. Elhamdülillah biz mesela Erbakan Koca'nın şeyinde çok bulundum. Hep milli görüşte yanında yer aldım. Ben değil sadece benim çevremde herkes Allah için. Onun dönemindeki tefsirlerin Türkçe'ye girişi, Seyyid Kutub'un girişi, Mevdudi'nin girişi, Hasan el-Benna, İkballer anladın. Hepsi o dönemde ister istemez bunları okuduğun zaman diyorsun ki Müslümanların direnmesi, kavgası daha farklı. En azından Müslümanlarda duruş var. Kadın, erkek ayrı duruş var. Bunlar güzel şey.
şeyler, herkesin mücadele şekli farklı. Ama şey de öyle değil. İşte o yönetici cenahta her şey ortak. Bu sefer kendim tefsir okumaya başladım. Meal okumaya başladım. Üzerine gitmeye başladım. Ben Kudüs Ey Kudüs diye bir kitap okumuştum. Kudüs Ey Kudüs. İçi Alman yazarı. Onu da yürüttüler burada. Çok müthiş bir kitap tabi o tarihin. Onu okuduktan sonra Allah şahittir ki Mescid-i Aksa Kudüs sevdası çok gençlikte beynime girmiş. Yaşlı bir hocaya soruyorum. Ben diyorum zaten hoca diyorlar ya imam bilcedir bu. Diyorum ki biz Kudüs bizim iffetimiz, onurumuz, hatta akide meselemiz. Ümmetin nasıl olacak hocam? Bir şeyler anlatıyordu da içini dolduramıyordu. Orada yara oldu. O evlerinden söylenen kadınlar kendi öz evinden çıkıp mesela bir limon ağacı okudum. Onu yine okuyan vardır. Orada da bir Müslüman evine geliyor. Evin şeyinde limon ağacı var. Kendi eşmiş. Limon yetişmiş. Vicdanlı bir Yahudi bayan oturuyor o evde. Bakıyor ki birisi evine bakıyor habire. Çok ilgisini kadını çekiyor. Çıkıp diyor ki nedir bu eve bak? Diyor ki benim evimdi. Burada beni zorla sürücünle çıkardılar. Şimdi siz oturuyorsunuz. Şu ağacı elimle dikmiştim. Anladın mı? Limon yetişmiş. Hakikaten onu okuduğum zaman ben mesela ağlamıştım. İçten içe ağlamıştım. Biraz da duygusal yapım var. Dertler de üst üste bindi mi ister istemez asılıp gidiyorsun bir tarafa doğru. İlk İHA ile Bosna Savaşı'ndan sonra takip ediyordum. Daha şeydim, tam iyi tanımadan vakıf kurulmuştu. İlk şeyinde bir 300 lira para götürmüştüm İstanbul'a gittiğimde. Ondan sonra efendime söyleyeyim takip ediyordum hep. Bir de işte Mavi Marmara yola çık. Reklamı başladı. Tamam. Ya arkadaş benim ne olursa olsun Allah nasip ederse bu cemiyet bilmem mi. Buraya bu kavgayı Allah şahidi bir gün Ramazan evde iftarda İsrail bombalıyor. Ben çok üzgünüm. Tamam. Anormal derecede. Öğretmen kızım dedi ki baba neye üzülüyorsun diye. Ya gidin ölün kurtarın orayı. Tamam. Ya desem boşuma bomba düş. Kız çocuğu haklı. Yani sen de kadın değilsin otur bir evde ağlıyorsun. Bakın gidin adam gibi. Çok istedim Rabbimden. Böyle nasip oldu. Benim kızım geldi dedi ki baba böyle. İş söylenende. Ben de dışarıda görüyorum da geminin resmini Mavi Marmara yola çık. Aşıramıyorum bir türlü ne olduğunu, neden olduğunu. Kızım geldi dedi ki baba ya dedi 2 tane Erzurum'dan adam gidecekmiş. O zaman üniversitede okuyor, İlahiyat Fakültesinde. Ulan dedim bu şehirde 1 milyon nüfusta içi kişi değil mi? Yani hakikaten gittim içi kişiyi kaydedeni İHA'nın gönüllüsü arkadaşımız. Çok da kaliteli bir insan Allah razı olsun. Hakikaten çok kaliteli bir herif. Gittim benim de o zaman saç sakal basmış, zayıfım. Karşısına geçtim dedim ki kardeş beni şeye kaydetsene şu Mavi Marmara katılımcısı yazsana. Sen kimsen? Ben kimim dedim. Amele gördüğün Allah'ın bir kulü. Fakir fukaranın teçi. Hakikaten de o. Hiçbir yerden ne bir torpil yapacak halim var ne adam. Yok. Böyle bakıyor. Beğenmiyor. Şimdi ona göre baba yiğit olacak, aslan olacak, gümrah olacak. Tamam. Ama bana göre de öyle değil. Kavga öyle olmaz yani. Yürektir sadece. Vesselam belki yarım saat, 1 saat karşısında asla pes etmedim. O yüzüme bakmıyor tamam mı? O genç bekliyor, fedakar bekliyor, fedayı bekliyor. Ama asla pes etmedim. Sabrın ben neler getirdiğini biliyorum. En sonunda dedi ki telefon numaramı ver. Telefon numaramı verdim, kaydetti. Ayrıldım oradan. Ayrıldım ama ümidim yok. Yani diyorum ki işte milletvekilleri eskiden bir çağırda yazardılar. Seni işe koyacağım adını sigara bitti mi sigara çağırdığını atardılar. Dedim ulan bu da herhalde bize öyle yaptı. Katakolleyecekti. Yatıyorum evde bir gün. 2-3 gün geçti. Daha ne uykum var ne bir şeyim var. Adımı yazmış. Allah şahit gecem gündüzüm yok. Dersen sabah telefon çaldı. Bilinmeyen bir telefon açtı. Aleyküm selam. Ben dedi İHA Güney ve Doğu Anadolu sorumlusu. Evet ağa bey buyur dedim heyecandan. Dedi ki pasaportum var. Dedim he çıkartmışım hazır. Dedi ki sen o pasaportu tarat İHA'da falan beyin dikkatine de yolla. Oğlumu sesledim ulan koş dedim. Koş oğlum koş. Durum böyle. Evde heyecan başladı. Her sesle efendim geldi darattılar, yolladılar. Aradan da birkaç gün geçti. İşte o beni arayan arkadaşa dedim ki gideceğim da nereye gideyim? Ya dedi git İstanbul'dan gemiye bin git. Tamam dedim. Efendime söyleyeyim günü geldi. Zaten buna birkaç gün üzerine oldu peş peşe.
Baktım bir tane çanta, 1 kilo da agide şekeri sevdiğim için. Bir de atlet, bir de kilot. Başka çantada bir şey yok. Çıktık yola, gittik vakıfa. Dediler yok kardeş, Antalya'ya gideceğiz. La kardeş ya buradan bindirin yollayın da. Yani gidir o taraf. Ula ben oldum bindirmediler. Ondan sonra bir arkadaşım var, sizden iyi olmasın, çok güzel bir dostum. O evine götürdü, dedi ki bugün bizde kal, yarın Antalya'ya gittik. Çantamı açtı, ne var? Dedim ki işte bir iş çamaşırı var, 1 kilo da gide. Yahu dedi senin şeyin yok mu? Uyku tulumu. Yok. Yahu dedi sana uyku tulumu lazım olacak. Senin yedek pantolon yok mu? Senin gömleğin yok mu? Ula demiş bir şey yok. Zahir ben dedim sedeyle duydum ya da. Kendime attım geldim. Allah razı olsun, arkadaşım da gitti, o ihtiyaçlarımı giderdi. Getirdi. Efendim oradan da biletimizi kestiler. Elim ver, Çepez Spor Salonu. Beni gideceğim zaman bir oğlumla bir kızım götürdüler terminale. Bir de arada bir arkadaşım vardı, hanımıyla gelmiş, 4 kişiydi. Ve onlar bir de bizimkiler. Havalarına girerken içeri İstanbul'a denle. Baktım arkadaşımın hanımı ağlıyor. Dedim ne ağlısı? Şimdi herkes biliyor bu. Ben de diyorum vuracaklar vursunlar ya. Bir can değil mi bu? Bu çıkacak da. Ben hep şunu derim hayatta. Bir borçlu vereceği varsa onu hayır sen vermiş hacı ne fark eder? Yani cebinde biraz fazla cezdirmeyle o parayı ne olur? İnsan da öyle. Yani da ben mesela Allah'tan hep istem ya Rabbi beni sağlıklı al. El avuca düşürmeden al. İnsanlara yük olmadan al. Ya Rabbi. En güzel nimetlerden biri bu. Dedim ağlamaya gerek yok ya. Gerek yok yani. Ölümse baş tacı gideceğim yer. Hayatsa zaten yaşayacaksam bomba da atsalar öldüremezler. Ve öyle oldu hep de. Çıktık gittik. İstanbul'dan Çepez, Çepez'den Cemi. Gittik Çepez Spor Salonu'nda 2-3 gün oralarda takıldık. Çok harika dostlar edindik. Çok. Hala içerimde çoğusu şehit olan arkadaşım var. Yaralananlar var. Sonradan vefat edenler var. Onlar bir hakikaten nadide, gönüllü, böyle serden geçti. Bunları hiç unutamıyorum. Diyarbakır'dan arkadaşlarımız, İzmir'den gelen arkadaşlarımız, Van'dan gelen arkadaşlarımız, İç Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız. İşte bunlar da zamanda da işte Çepez salonunda toplandık. Ta aşağı yukarı 30 devletten mi ne filan insan gelmişti. Salonda toplandık. Tez muhabbetler, gruplaştı insanlar. Endonezya'dan gelmişler. Tabii selamlaşıyorsun, geçiyorsun. Orada güzel bir sıcaklık oldu. Antalyalılar yemek verdiler o kalabalık insanlara. Sonra bir akşam üzeri dediler ki artık Mavi Marmara gemisine biniyorsun. Otobüslere bizi bindirdiler salondan. Geldik sahile, geminin yanına. Vay o kadar insan yığılmış ki bizi yola vuracaklar. Tabii. Pasaport kontrolünden geçtik. Dolduk geminin içerisine. Kimi alt katta, kimi yanda, kimi yörede. Bindik gemiye. Muhabbet, insanlar her ses böyle yapısına göre arkadaşlar bir arada toplanıyor, muhabbet ediyor. Dışarıdan gelenler Arap milletvekili var. Onlar toplanıyorlar, ilahi okuyorlar, gazel okuyorlar. Muhabbet gırla. Bir kısmı da efendime söyleyeyim kenarda Kur'an okuyor. Kimisi dua ediyor ama hakikaten gemiyi bir ara camiye döndürdük. Yani mabede döndü. 2 gün aşağı yukarı öyle bir yolculuk. Gemide görevim ben baktım ki herkes bir şeyler yiyor ilk şeyde. Yerlere atıyorlar. Yahu dedim arkadaş böyle olmaz dedim de. Ben bir faraj aldım. Bir tane de süpürge aldım. Bir de efendime söyleyeyim benim arkadaşım vardı. Cengiz Soncur. Bu herif Allah razı olsun. Bana öyle uyum sağladı ki. Ben süpürüyorum o da şeyi taşıyor yanımda. Dolduruyorlar ben de götürüyorum çöpe töçürük bir abar. Diğerleri yok. Yani aramızdan su sızmıyor anladın mı? Diğer gruplar ilahi söylüyorlar. Herkes kendine takılıyor. Ben orada onu yaptım. Son dönemde şeyimiz başladı. Gemide oturmaya başladı. Nöbet tutmamız lazım. Alt katta bayanlar oturuyorlar. Kaptan tesis toplantı yapıyor. Diyor İsrail bildiri gemiye göndermiş. Force yazısı mı varmış? Neyse onlarla gelip size vuracağız, şu edeceğiz, küfür ediyor, hakaret ediyor. Ben bir gün tam bayana koğuşun önünde nöbet tutarken baktım ki Allah rahmet eylesin Ahmet Sarıkurt. Elinde defter kalem yazıyor bir şeyler dolanıyor sese. Dedim ki ne yazsın kardeş?
camiyi savunma için eleman. Beni yazsana dedim. Yahu dedi, ne dedim ya, cavurak ula burada dedim birbirimize, anladın mı? Cavurak o zaman. Tamam kardeş dedi, dövüşme yok, hemen yazdı, tamam. Bazı şeyi de güzelliğe bırakmıyorsun. Bıraktığın zaman herif tipine bakıyor, şeyine bakmıyor. Ceminin üst, alt, ön, sağ, sol. Kaptan köşkünde yerimi almıştım. Efendime söyleyeyim. Hazır bekliyoruz. Bir şeyimiz yok, silah yok, bıçak yok, hiçbir şey yok savunmaya. Hiç. Ha değiliz, gelsinler Allah ne vermişse biz onları, onlar da bize cirak. Anladın, bu kavga bitsin yani. Hakikaten ömrümü hep onu düşünmüşüm. Hala beni en fazla etkileyen Şeyh Ahmet Yasin'in ümmeti Allah'a şikayet edişidir. Allah biliyor ki benim bu davaya tamamen kendimi adapte etmiş, günlüklerimde de yazmıştım. Okumuşlar birileri. Öyle bir şikayet edir ki ya Rabbi dedim, sen bana öyle bir kapı aç ki. Bu şikayet basit şikayet değil. Yaşlı, sakat ve Müslümanlardan yardım bekliyor ya. Diyor ki yardım da etmiyorsanız dua edin. Dua da etmiyorsanız beddua etmeyin. Bu beni mesela şeyden çıkarıyordu tamamen. Onun için direndim. Allah da nasip etti. Desem bir akşam uluslararası sulardayız. Baktım ki etrafımızda böyle ışıklar belirdi. Etrafımızda böyle bir hilal şeklinde uzak ışıklar yanıyor. Her sese bir hareketli başladı artık. Biraz daha karanlık çöktükçe ışıklar belirginleşti. Biz de yürüyoruz ya, tam şeyin ortasına giriyoruz. Kurdukları hilal kumpasın içine giriyoruz. Gece üzerimizden bir helikopter gibi bir şey gidip geliyor. Onu görüyoruz. Bilen arkadaşlar dediler ki bu şey ya, insansız şeyi. Geminin içini gösteriyor. Kim ne yapıyor filan. Her on gidiyor gelir. Bakırıq, gelsin diyor. Neyimiz çeksinler. Çok da umurumuzda. Tamamen ışıkların ortasında kaldık. Her ses böyle hazır bekliyor. Sabah namazı yaklaştı. Dedim ki şey yapayım. Ben yeneyim, bir abdest alayım. Zaten bu dövüş olacak. Garantili. Bu dövüş olacak. Hiç olmazsa ölüm ölürsek. Da abdestli namazımızı kılar şireçat. Tam yendim abdesti saldım. Kıyamet koptu. Onu gördüm ki helikopter geldi üzerimizde. Bir helikopter geldi. Boş geçti. Peşine bir helikopter geldi. Tam geminin üzerinde durdu. Durdu. Halatlardan inmeye başladılar. Allah'ın izniyle buradaki arkadaş... the ship, there are some injured Arkadaşlar herkes sakin olsun, sessiz konuşun, sakin olalım. We were never expecting Halatlardan inmeye başladılar. Allah şehadetlerini kabul etsin. Ali Haydar ilk inen halata yapıştı. Onu vurdu, şehit ettiler. Peşine diğerlerini vurdular. Vesselam gemiye inmeye başladılar. İsrail askeri inmesin diye halattan ucundan tutup sallir ki inmesin. Yani da artık kimse de o hakikat Allah için ölüm korkusu kalmadı. Herkes dövüşe hazırlanmış. Dersen onu gördüm ki şey var. Zodyaklar geldi geminin dibine. Ulan illa hızlılar ki. Geldiler. Bizim arkadaşlar da patates, gazoz şişesi. Bunları yığmışlar. Zodyaklara fırladırıq ya o şişeleri. Çat demire vurdu mu buna bıraktı kaçtılar. Halat attılar. Halat atar atmaz. Vanni Allah rahmet eylesin. Abdülhalim Elmalı arkadaşım sprel daşı orada hazırlamış. Anında halat kesti ya. Suya halat bir düştü çat diye. Onlar da sıktılar. Tam elinin tam buradan mermi girmiş, buradan çıkmıştı. Zodyaklarla daha bir şey yapamadılar ama şey atıyorlar. Benim direkt yanıma düştü. Bakıyorum alttan yukarı bir bomba gelir de bomba patlamıyor. Duman çıkıyor. Bir ses bombası atıyorlar, bir sis bombası atıyorlar. Bizim kafamızı karıştırırlar. Ama biz odaklanmışız. Onlara hiç bakmıyoruz. Tehmici vuracak zaten deniz açık. Onun duman ne edecek bize? Askerler indiler ilk kavgada. Tabii yukarıda şehitlerimiz oldu. Kavga devam ediyor. Ben nöbet yerimdeyim. Arkadaşlarımdan bir kısmı baktım göremedim yanımdalar. Artık herkes bir tevr uğraştığı için. Biraz daha bekledim. Şamata bayağı arttı. Yahu dedim yukarıda feryatlar gelir. Burada ben boş duracağım. Böyle olmaz dedim. Ben elimdeki bir ufak sopa parçasıyla direkt yukarıya çıktım. Çıkar çıkmaz karşımda bir hemen tesadüf ya İsrail askeri var. Elimde sopayla dedim kafasına vurayım. Anladın mı? Söz vermişiz. Öldürme yok. Asla yok. Böyle tuttum sopayı Allah ne vermişse karnına bir tane vurdu. Adam bir ses çıkarttı. Yukarıya bakıram. Baktım ki koluma balta vurdular. Mermi yememişim ya hiç. Ben bakıram hiç kimse yok ama buraya baltayı vurdular. Tamamen balta. Ulan baktım üstüm başım kıpkırmızı oldu. Ulan bu ne oldu dedim. Mermi yememişim. Mermi olduğunu bilmiyorum. Bakıram yanımda adam yok. Ama bu ne?
El attım, elim yok. Ulan bu el nereye gitti? Biraz daha arkaya attım, arkada. Tuttum, çektim, bıraktım, kendine eldi. Bu Homerus kemiği üstten sıkmışlar, buradan mermi girmiş. Tamamen parçalamış böyle. Çubuk makarna gibi. Resimde var, gösterebilirim. Ondan sonra baktım biraz gözlerim karalır. Aşırı kan kaybederim ya, kan yenişi akır. Ya dedim burada hiç beynen komut ver. Burada ezilip bücülmenin, kimse senin nazından oynayacağı yok kardeş. Başın çaresine bak, bu merdivenlerden aşağı bir türlü yer. Nasıl yenersen ye, tek elinle. O arada geldim merdivenin başına oturdum, yan döndüm, ayaklarımı attım merdivene. Bir elimle oradan tuttum, bir elimle oradan dersen merdiveni aşağı indim. O arada bir hemşire kızımız var. O gördü, koştu geldi, mermilerin altına yağıyor mermiyi. Amca dedi, sen vurulmuşsan. Ya dedim, ben vurulmuş muyum? O arada bir şey değdi koluma, balta malta. Hala mermi olduğunu anlamıyorum. Koluma girdi, indik alt kata. Alt katta bir sedyeye yatırdılar beni. Sağ tarafıma yatırdılar, sol taraf darbe almış. Aradan az geçti, bir tane esir alınan İsrail askerini getirdi, karşıma yatırdılar. Böyle karşılıklı ya sedyeler. Ulan arkadaş, adama bakıyorum, yatamıyorum. Sinirimden patlıyor. Ulan dedim, gelin bunu kaldırın buradan. Yoksa kalkıp buna saldıracağım. Baktılar ben cidden yani tahammül edilemez haldeyim. Geldi adamı kaldırdılar. Affedersen işemiş. Pantoli mantoli sede südüç. Mermi yiyen biz, işeyen onlar. Neyse kaldırdılar, götürdüler o tarafa. Ondan öyle kurtardık. Sədədə yan bəci yatıram, arkadaşlar gelirler, doktorlar gelirler. Neydi sen deyirəm yatıram, iyi bir şey yok. Meğerse bu kol çok dağılmış, bire kanama olur. O arada bir arkadaş geldi, dedi ki Cengiz Soncur şehit oldu. Çok sevdiğim bir arkadaş, biliyor musun? Öyle sinirlendim ki hemen ayağa kalktım. Dedim ulan sıfatamı öldürürüm. Terbiyesiz. Vallahi dedi ya. Dedim defol git, gözüme görünme, sana çatacağım. Adam çıktı gitti. Yatıyoruz kenarda. Onu anlatamam, yaşanır. Kalktım oturdum. Ulan kime saldırayım dedim. Şu İsrail askerini de götürdüler. Çünkü bakın annen yok, kardeşin yok. Hiç kimsen yok ya. 3 gün önce merhaba dediğin candan biri var, onu kaybediyorsun. Daha ne olacak? Döneceğini bilmiyorsun, başına ne geleceğini bilmiyor. Ve sana o kadar sevgisiyle, samimiyetiyle yanında durmuş birini kaybediyorsun. Daha ne kaybedecek? Zaten şey oluyorsun, boşalıyorsun sinirlerini, anladın mı? Sinirlerin boşanıyor. Diyecek bir şey bulamıyorsun kimseye. Anlatacak bir şey bulamıyorsun. Çok büyük değerini kaybediyorsun. Allah için çok delikanlılar, çok icidi arkadaşlar gördüm. Çok. Hala çoğusuyla görüşüyorum. Diyalogum var. Efendime söyleyeyim. Onların hepsini seviyorum. Allah için hepsi A kalite insanlar. Tabii gemiyi teslim aldılar. 55 kişi savunmamız var. 55'imiz de yaralıyız. O kadar da şehidimiz var 10 tane. Neyse bir baktık ki gemi teslim aldı. Helikopterden indiler aşağıya. Affedersen itleriyle, köpeklerin ağızlarına demirden tasma takmışlar. Gelir geçirler. Böyle sinirlenirim. Elde yok. Anladın? Savunacağız. Bakın gemide kaptanımız var bizim. Kaptanı esir vermeyeceğiz. Dedim ben ölürüm, kaptanı esir vermem. Yani beni öldürmemiş yapamazlar. Oraya da gelmediler. Onlar da kendilerine göre planlar var. Aşağı yukarı yüzlerce bayan var. Onları korumamız lazım. Onun da bir kuralı var. Savaşın bir kuralı var. İffetim var, değerim var. Çocuklar var. Onların korunması lazım. Kadınlar var. Onların korunması lazım. Kaptanım var. O bir gemiyi yönetiyor. Kaptanı kaybettikten sonra ne olacaktı geminin hali? Düşünebiliyor musun? Tabii sivil direniş, yani savunma amaçlı. Saldırı görünüyor. Hayır yani onlar geldiği zaman gelin efendim birer tokat vurun. Sövebildiğiniz kadar da sövün mü diyecektik. Var mı öyle bir şey? Da onu diyecektim. Sen neye çıktım evden? Ya tamamen nefsi müdafaa amacı. Zaten nefsi müdafaa olmazsa gökten gelen adama karşı ben 5-10 kişiyle oturup neyi halledeceğim? Onurumuz var yani. Şerefimiz var. İffetimiz var. Namusumuz var. O gemideki tüm bayanlar ya Avrupa'dan gelmiş bir sürü dünyanın her yerinden mi? Buna bize teslim olmuş. Buna bizim emanetlerimiz, buna bizim iffetimiz, buna bizim namusumuz. Bunu bugün de aynı korurum, yarın da aynı korurum. Öldüğüm güne kadar bunlar hep korunması gereken şeyler. Kutsallarımız, değerlerimiz. Ondan sonra yatıyorum kenarda. Belli ki gemi teslim olundu. Bir baktım 2-3 tane İsrail askeri benim başıma geldiğini biliyorum. Sağa yatıyorum bura. Bir askerin şu kolumu el attığını biliyorum. Daha da haberim yok hiç. Ayıldım ki yerde anadan ücran soyundurmuşlar. Allah şahittir. Tam anadan ücran. Elbisede para var. Ayıldım ki anadan ücran sedyeye bağlamışlar böyle. Ulan ben vurulduğumu yarayı düşünmüyorum. Ulan dedim paralar gitti bağırıram. Ulan dedim paralar nerede, anladın? Ya paralar yok. Duymuyor kimse, anlamıyor. Açık
çıkardılar. Bir asker başıma nöbetçi diktiler. Ben de yatıyorum. O arada Endonezyalı bir doktor hemşireyle geldi. Bana bir hap verdi. Al bunu iç. İçmem, içmem. Adam kızdı enerji. Ula ben enerjiyi de anlamıyorum ne olduğunu. Meğerse iyiymiş. O hapı içtim. Ta saat 4'e 5'e kadar, ikindiye kadar öyle sırtımın üstüne bağlayayım. Başımda da asker nöbet bekliyor. Ben ona baktığım zaman o maskesini takır. Hala benden korkar. Garip bir şey. Diyorum ulan dirinin ölüden korkması da buna benzer. Bu neden korkar? Ondan sonra asıl şeyde sıkıntı çektim. Helikoptere alacaklar beni. O alt kattan merdivenlere yokuşa çıkarırken inanın sedyeye koymuşlar. Biri bir köşesinden tutuyor sedyenin, biri bir köşesinden. Böyle çaprazlamasına. Hatta bir arkadaşım ağlamıştı benim o halimi görmüş. Bu kolumu merdivenlere vura üst kara çıkardılar. Zaten kolluk kalmamış da ama parça duruyor. Deri yapışık. Çıkardılar. Helikopter koca dev gibi bir şey. Ve anadan uyansın. Soğuk. Düşünebiliyor musun? Öyle helikopterin şeyi vuruyor ki. Beni halata bağladılar. Ulan alttan yukarı çekmeye başladı ya. Vücutuma desen ki sarı kırmızı çiviler batıyor. Müthiş bir şey. Ulan dedim vallahi burada ölmezsem daha ölmem. Neyse helikoptere çektiler dedi ters olmuş. Yendir bir daha. O zaman moralim çok fena bozuldu. Ulan dedim ya böyle rezillik olur mu işte çıkartmışsan al içeri. Yok. Adamların tek bir şey var. Hile. Her şeyleri hile ya. Her şeyleri hile. Bir daha yendirdiler. Dedim ulan bu sefer daha çıkmam herhalde ama. Bir daha çektiler. Çıktım yukarı. Ayağımdan tuttu attılar ortaya. Hasta yerleri var. Sedyelerle oraya taktılar böyle kenarla düzülü. Oraya uzandım. Çıplak. Anadan uyan. Soğuk. Ve bir ses var aklın hayalin durur. Bizim kulaklarımızda bir şey yok. O helikopterin sesini düşünebiliyor musun? İnan ancak yaşanır. Anlatamazsın. Sedyedeyim. Ya diyorum bu helikopter bir hareket etse ölüme mi götürürler? Kesmeye mi götürürler? Nereye götürürlerse götürsün bitsin. Biraz sonra helikopter hareket etti. Arkası açık. Görünüyor. Denizi görüyoruz. Böyle vücutum bir anda kendine hop katlandı. Durup durursa. Böyle hop baktım katlandı ayaklarım vücutum. Ey dedim ölürüm. Ölüm böylese iyi temiz rahat. Sıkıntısı yok. O herifin verdiği enerji hep aklımı başımda tutuyor. Hiçbir sorun yok. Annemle ilgileniyorum. Allah rahmet eylesin. Geçen Haziran'da vefat etti. Annemleyim, çocuklarımdayım. Hiçbir problem yok kafamda. Hiç ne olacak? Onlarla yaşıyorum böyle. Çok tatlı. İşte çıktık helikoptere. Öyle bir vücudum katlandıktan sonra o arada İsrail askerinin birisi bir battaniye aldı üzerime attı. Gördü o hali. Attı vücudum azısın diye rahatlandık. Abi yol bitmiyor. Bakıyorum deniz. Ulan ne zaman bitecek bu kahrolacak yol. Nihayet bir daha geriye döndüm ki bir araziye iniyor helikopter. Yendi helikopter. Yendi ambulanslar düzülü. Neyse beni de tuttu kelle paça bir ambulansa bindirdiler. Efendime söyleyeyim. Elim bir Tel Aviv'e götürüyorlar. Bir yarım saat mi 45 dakika bir şeyle gittik ambulansla. Her birimiz bir ambulansla gidiyoruz. Gittik hastaneden sedye geldi. Bu sedyeden o sedyeye binene kadar aralıklı bırakmışlar. Şimdi kolum yok biri. Bundan oraya geçeceğim ama insanlar yığılmış seyrediyor bizi. Tabii tamamen seyrediyorlar. Tiyatro seyrediyorlar. Şimdi o sedyeye geçeceğim. Ben düşmemek için kafamı koymuşam. Bunların önünde düşmeyeceğim yere. Çok özel bir sahne. Planlı yapmışlar. Yüce Rabbim öyle yardım etti ki bu sağ kolumla o sedyeden o sürüne kendimi o sedyeye attım. Yere düşmedim. Seyrediyorlar manzarayı, çektiğin acıyı, çileyi. İşte içeriye aldılar. 6 kişiyiz. Bir odaya kapattılar. Bu 6 arkadaş hep yaralı. Böyle bir yattık, bir dinlendim ama bu kanama durmuyor. Böyle biraz kendime geldikten sonra kafamı kaldırdım. Böyle bizim arkadaşlara baktım. Hep genç. Ben 52 yaşındayım. Arkadaşlar genç. Kalktım oturdum. Ya arkadaşlar kalkın dedim ya. Kalkın korkmayın ya. Birer kurşun yemeğiyle ölmemişsiniz ya. Ne var dedim. Bakın konuşalım. Kim nereli, ne nereli, neden. Hala Suat diye bir arkadaşım var. Suat Koşmaz. Allah selametlik versin. Diyor ki bize ilaç gibi oldun sen diyor. Tamam mı? Genciz. Ne olacağız? Nasıl olacağız? Düşüncesiyle sen gayet rahat kalktın. Hele kalkın kardeş. Ölmemişsizse hayat devam edir. Ve kalktılar. Muhabbet edilir. Adana'dan gelmiş Suat. Biri oradan gelmiş. Biri buradan. Acıyık, susuzluk. Patates verirler. Patateslerin kenarlarından yedik böyle top patatesler. Değirken akşam ocun oldu. Dağıldı gittiler. Nöbet değişim bitti. Kapıda nöbet bekliyorlar zaten polisler. Geç vakitti bir baktım ki şey geldi. Siyah uzun saçlı bu Afrika'dan getirip Talaşa Yahudileri. Geldiler efendime söyleyeyim. Böyle üzerime kapanmışlar bu evrak imzalayın. Ya arkadaş ne evrak imzalaması? Ne evrak imzalaması? Ben imzalamam dedim. O ara tercüman geldi.
Ben Cağaloğlu'ndan Abraham. Abraham Bey dedim, çok temiz iş yaptınız. Abraham'ı çüstürdük. Biraz heti konuştuk. Abraham çüstücetti. Bu sefer ben muzipliği severim. Ulan Abraham Bey, helecel Abraham Efendi, helece Abraham'ı. Vakışı dalga geçirəm lan. Gelmir öyle, gelmir, tamam. Cime başka yerlere takılır. Dedim ki bir şekilde imzalarım. Ben Türkçe yazarım altına. Ben hiç istemeyerek, mecburen dayatmalarının sonucu imzalamak zorunda kaldım. Çünkü okuyamadığım bir şeyin altını insan niye imzalasın ki? İmzalatamadılar. Aradan biraz geçti, savcı geldi. Savcı olduğunu bilmiyoruz da ifadelerimizi alacak. Birisi geldi, yine Abraham geldi. Cağaloğlu'ndan Abraham. Ben dedi tercüme edeceğim. Ula dedim ki Abraham Bey, ben senin sağlam tercüme yapacağını ne bileyim? Ya şimdi herif değil, bunu vurup gebertmek lazım. Bunu aslında bu ölmesi lazımdı. İçinden öyle değil. Hep şey yapıram. İnelir konuşuram. Kinayeli hep laf sokuram. Ya dedi biz yeminle bürokratik falan bir şeyler anlattı. İyi dedim, Allah hayır etsin. Savcı oturdu. Ya siz buraya neye geldiniz? Burada ne işiniz var? Bu durum ne? Dedim ki bak Abraham Bey, söylediklerimi lütfen dedim. Tam savcı bey olduğu gibi anlat. Tamam dedi. Söz. Dedim ki bak şuna iyi bakın. Bizim millet olarak önce tanıyın Müslümanları. Siz Yahudiler Endülüs'ten sürüldüğünüz zaman gemilerle denizlerde kaldığınız zaman sadece Osmanlı'da Bayezid getirdi, bu ülkenin en güzel yerlerine sizi yerleştirdi. Doğru mudur? Doğrudur değil mi? İki gelin bu tarafa dedim. Almanlarla kavga ettiniz. Almanlar kökünüzü kurutacaktı. Yine bu ülke kapılarını açtı. Sizin bilim adamlarınız, ilim adamlarınız, zencileriniz hepsi geldi buraya yerleşti. Doğru mudur? Adam kızarır bozarır, hiç itiraz etmiyor. Yazdırmıyor da bir şey. Hiç yazdırmadı dinime imanıma. Bak dedim 1946-48 arası devlet kurdunuz. Bu acıların içerisinde kendinize göre sizi içine ilk tanıyan Türkler olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Bugün hala Konya semalarında pilotlarınız eğitim görüyor mu? Görüyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi dedim bizim suçumuz şu savcı bey. Sizin aç bıraktığınız, yetim bıraktığınız, masum bıraktığınız, sefil bıraktığınız, abluka altına aldığınız Gazze'ye bir parça ilaç, yiyecek ve giyecek götürüyoruz. Bu insanlığımızın suçunu mu çekiyoruz biz? Adam hiçbir şey demedi. Kalktı böyle yüzü kızararak, yüzünü gözünü sallayarak çekti gittiler. Yatıyoruz. Arkadaşlarla muhabbet de başladı. Oradan bağırıyor. Tekbir. Ben Allahu Ekber diyeceğim. Bir bakıram oradan koştu geldiler. Tabii ne oluyor diye. Ben artık başladım yeni ortalıkta gezmeye. Ters elimle gezirem ortalıkta. Yani bir şey de demirler. Ama ters ses bakıyla ben de rahat hareket ediyorum. Dersen ikindi vaktiydi veya 5'ti. 5'te hastane belli ki görevler çekildi gitti. 2 tane genç arkadaş içeri girdi. 35 civarları. Benim yatağın başına geldiler. Operasyon dedim. Operasyon. Ne olduğunu bilmiyorum o güne kadar operasyon. Operasyonu ben bilirim. Kavga operasyonu. Operasyon dedim operasyon. Okey dedim okey. Ulan bir baktım benim fişleri kesilirler bu yattığım sedyenin fişlerini. Nereye götürürsünüz? Kimse anlamıyor. Başladı benim arkadaşlar dalga geçmeye. Dediler ulan seni götürürler işte çip takacaklar, fiş takacaklar. Ulan dedim ya ben bu eve geldim. İster fiş taksınlar ister çip. Nereye götür. Neyse aldılar yukarıya çıkardılar. Aldı beni bir ameliyat yaptılar. Ayıldım. Şimdi narkoz yemişim ya. Ayıldım. Ulan ben bizim evde kendimi hissediyorum. Tamam mı? Ayıldım ulan bir tane yaşlı karı var başımda şey. Okey. Diyorum ulan bu bizden değil bu mehluk. Bu kim? Bir daha uyku basır o ara. Tamam. Uyku basır. Gözlerim cidir. Bir ara beynim çalıştı o ara. Dedi ki oğlum senin başından bunlar geçti. Ne nazar tuza yatırsan. Nazlanacak kimsen yok. Gözünü aç. Kendimi zorladım. Gözümü açtım. Bakıyorum. Kadın geldi okey. Dedim okey. Arabamı sürdü yendirdi o diye. Taktılar. Ula bir baktım kanama durmuş. Öyle sevindim ki. Tamam böyle sarı su gelir. Kanama durmuş. Ula dedim iyi. Ölmedik demek ki. O günde durduk zaten ertesi gün hareketlilik başladı. Girenler, çıkanlar, şu bu bir şeyler dönüyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evraklar gidiyor gelir. Baktım ki sedyeyle götürür. Dışarı götür. Ben de hemen peşine yendim. Zaten golü de sağlam almışık ya. Yendim peşine çıktım. Çıktım ambulansa bindirir. Ben dışarıdaysan daha demedi içeri git. Dedi git bir ambulansa da sen bin. Tamam. Gittim ambulansa bindim neyse efendime söyleyeyim. Bayan şoförümüz var böyle. Çok otokrat bir duruşu var. Bindi yanımda da 2 tane adam var. Elimber koruyon havaalanı. Ben koruyorum.
İşte Ankara'ya geldik. Ankara'da sağ olsun bizi iyi karşıladılar hastanede. Bir iki gün tedavi ettiler. İşte radyosun var vermişler mi filan, radyosun cihazından geçirdiler. Gelirler geçmiş olsun, açımisi şeker getirir, içimisi koplet getirir. Bir iltifat var. O arada Ankara'ya indiğim zaman çok şey yapıyorum. Evle bir görüşeyim. Bir hurda telefonum var, inanın. Telefona bilene benzemiyor. Tam hastanenin girişindeyim, sedyenin üzerinde basın resim çekersen telefon çaldı. Açtım kızı. Baba dedi sen misin? He ya dedim, kızım benim. İyi mi? Çok iyiyim dedim. Evine doğara görüşmüş oldum. Telefonu şarjı marjı bitti zaten ondan sonra. Girdik hastaneye. Hastanede de Allah razı olsun iyi davrandılar. 2 gün orada kaldık. Gelen giden bürokrasi, yatıyorum. Dediler ki reis gel işte. Başbakan geldi ziyarete. Zaten Allah için o gün tüm bürokrasi ziyaretimize geldi. Tanıdığım tanımadığım bürokratların hepsi ziyarete geldi. Sonra geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. İçeri girdi. Efendim geçmiş olsun dedi. Sağ ol. Başımda resmimiz var zaten. Valla dedim reis senin 1 minute bize cesaret verdi. Bizi bile hareketlendirdi. Senin o şeyinden sonra bizde böyle bir şey. Bu herif olmasaydı bizi İsrail bırakmazdı. Bunu da açık mert konuşalım. Onun o dik duruşu, çok sert duruşu etkisi çok oldu. Vallahi yoksa bizi bırakmazlar. Epey oralarda süründürürdüler. Öyle kolay değil yani. Adını unuttum. Fehmi miydi? Neydi? Trabzon milletvekili. Akşam geldi. Dedi ki ya bir isteğin yok mu hiç? Bir şey iste. Dedim ki sen beni bu gece Erzurum'a gönderebilir misin? Var mı bir herifliği? Beni en kral iyilik. Oğlum var yanımda, o kalır. Dedi bir bakayım. Ulan bir baktım ki hemşire 1 saat sonra geldi, dedi ki 11 uçağıyla sen Erzurum'a dişsen. Ora öyle sevindim ki sorma geçsin. Yatağımı örtümüzü topladık. Oğlumla geldi aldılar. Getirdi uçağa bindirdiler. Gece geldim, yendim, saat kaç idi? 12.30 civarıydı. Havaalanına indim ki yine bir sürü Müslüman karşılamayacak. Bir sürü insan. İşte gelirler, bakıyorlar koluma kimisi kolunu alalım diyor. Alınması lazım kolumun. Doktor Halil Bey vardı bizim, ortopedici. Cemide arkadaşım, çok sevdiğim, çok. Allah akıbetini hayırlı etsin. Halil Bey bir alem, bir efsane bir kalite bir adam. Bana değil ki yapma. Ankara'da filan ameliyat olmuyorsun. Erzurum'a gidiyorsun. Ali Bey'e ameliyat olursa. Ali Aydın diye bir arkadaşım vardı. Meğerse ona bildirmişti. İşte havalandan indik. Getirdiler hastaneye. Ali Aydın'ın ismini unuttum. Şimdi hastanenin girişte. Doktorun kim olsun değiller. Diyelim birini bilirim de adını unuttum. Baktım ki başımda genç birisi. Dedi ki Ali, dedim Ali Aydın olacak. Tamam, Ali Bey meğerse bilgisi var. Gelmiş aldı. Aldı götürdü. Allah akıbetini hayırlı etsin. Benim o ağır yaramı sevgiyle iyileştirdi ya. Garip bir şekilde iyileştirdi. Yani tamam 2 ufak operasyon düzenledi. Kendi de dedi ki bu bir mucize. Bu kırığın bu vaziyette 6 ayın içerisinde iyileşmesi yani hakikaten mucize dedi. Elhamdülillah 6 ayın içerisinde şeyler çıkardık. Tabii o 6 ayın içerisinde tekrar Allah nasip etti Gazze'ye gitmeyi. Çok istemiştim tabii, o yarayla gittim Gazze'ye. Orada kaldık birkaç gün. Hep istemiştim Allah'tan. Şeyh Ahmet Yasin'in kabrini ziyaret etmeyi ya Rabbi. Onun o yakarısına şu ya Rabbim diyeyim ki ben elimden buraya kadar geldi. Bu kadar geldi, sen de biliyorsun halimi. Bu herifin şişatını benim üzerimden al ya Rabbi. Hala günlüklerimde de yazılıdır. Rabbim de nasip etti. Gittim, kabrini ziyaret ettim, vurulduğu yeri ziyaret ettim, evini ziyaret ettim, oğluyla tanıştım. Çok bereketli geçti. Tam Ramazan'ın ilk girişini Gazze'de oldu. Allah öyle nasip etti. Sabahleyin gece girdik, sahuru yedik, sabah oruç Gazze'de. Oradaki Müslümanların çektikleri çok acılar, çok sıkıntılar. Ya başbakanın iftar yemeğinde dedim ki ya insanlar keşke bunu görse. Bir pirinç pilavı var, bir de keçi boynuzundan şerbet. Biz çok özel bir misafirleriyiz. Düşünebiliyor musun? Acaba o halk ne yiyor? Evleri ziyaret ediyoruz. Bir çadır var, ev vurulmuş. Çadıra bakıyoruz, hiç yiyecek bir şey yok ya. Birinde sadece bir kaşık biber salçasından başka yok bir şey. Bunlar iftarda ne diyecek? Ya bir marketin önündeyiz. Dedi ki ya Canip amca param olsa da bir tavuk alsam sizi iftara seslesem. Yıkıldım ya, bir tavuk ya. O gün tavuğun Türkiye'de yüzüne kimse bakmıyor. Gittik gazileri ziyaret ettik. Yaralıları efendime söyleyeyim. Yani çok bereketli geçti Gazze.
Şehitlerin hepsiyle tanışıyoruz zaten. Nöbet tutuyoruz. Hep birbirimize yakınız zaten, şey değil ki. Fakat ben Cengiz'le Allah rahmet eylesin çok yakın diyalogum vardı. Bir de sevdik birbirimizi, garip bir şey. Düşünsel olarak çok yakındık. Efendime söyleyeyim. Diğerlerin hepsini de görüyordum. Allah için hepsi fedakar. Kimsenin yani bir derdi yok, bir menfaati yok, hiçbir şeysi yok. Anladın? Her sesin belli. Geçmişten birikmiş bir şeyi var. O zulme karşı, anladın mı? O zulme bir baş kaldırı, bir isyan. Hakikaten de yaptıkları çok ahlaksız şey. Allah adili mutlaktır. Büyücünü de onların burnundan getirir. Furkan Doğan'ı hatırlıyorum. En son mesela bana şunu dedi. Kablo çekiyor. Ben de nöbet tutuyorum. Dedim ya, alttan yukarıya nöbete çıktım. Amca dedi ya, şu kablolar dedi lama demirlerin üzerinden geçiyor. Dedi bunlara dikkat et de basarlarsa lama demiri keser kabloyu. Dünyayla iletişimimizi koparır dedi. Dedim ya sen bana yeter ilacı ver buradan. Daha kimseyi geçirmem ben, anladın. Ondan da öyle kısa bir muhabbetimiz olmuştur. Genç, Rabbim şehadetini kabul etsin. O kadar yürekli, o kadar cesaretli, o kadar koşan. O çağda o işi dert etmiş. Büyük dert etmiş. İşte Rabbim sevdiğimi bazen çocukluktan yerleştirir kalbine. Bazısı sonradan öğrenir. Böyle bir hayatın gidişatı var. Ya düşün, bu 10 tane şehit arkadaşlarımızı düşün. Ellerinde silahları yok. Bakın bu insanlar bir menfaatları yoktu. 5 kuruş çıkarları yoktu. Karşında dünyanın en azılı terörist askerleri var. Her türlü silahlı, donanımlı ve bunlar elleri ayakları çıplak. Dertleri neydi? İnsan her sesin canı kendine tatlı değil mi? Can tatlı ya. Bunlar onurunu koruma, şerefini koruma, iffetini koruma, ümmetin namusu koruma adına bunlar canlarını verdiler ya. Bundan büyük şeref olamaz ki yani, düşün, can vermek üstüne yok. Hani bunlar Allah şehadetlerini kabul etsin. Rabbim kabul edecek inşallah. Bunlar zalime dur dedi, şehit oldular. Dur diyerek şehit oldular, anladın mı? Rabbim bana onu nasip etsin. İnan yatıp kalkıp hep dua ediyorum. Ya Rabbi bir şehadet. Gemi yeniden yola çıkayım dese, o mazlum insanların özgürlüğü için, onların yaşam standartlarının yükselmesi için, yani gemi çıksın, tren çıksın, yaya olsun, ya hepsine severek yaya oraya gitmeye razıyım, Allah biliyor. Ya düşünme dediğin zaman şey olur biraz, garip bir soru. Düşünme değil, pasaportun bilene hala hazır. Yani hemen Allah nasip ederse kendime de güveniyorum. Hala enerjimle, şuyumla, buyumla hakikaten de çok diriyim, o kavgaya her zaman da hazırım. Çünkü yani birileri yerken, birileri rahat yaşarken birilerinin azabı hakikaten zulümdür. Bu Müslüman olması da değil. İnan Yahudi çocuk acı olsa ben ona da aynı şefkati gösteririm. Hristiyan çocuğu da, ateistin çocuğu da, kim olursa olsun, kadın, yaşlı, çocuk. Ben bir Müslümanım. Allah benden onu istiyor. Dinini sor demiyor, sorgula ver demiyor. Mağdur, aç, perişan, kimse tut elinden kaldı, senin işin o. Valla beni tanıyana bilir. Allah'tan korkuyorum. Hep düşünüyorum, gece ödüm kopuyor. O ayetlerde o cehennemin ateşini tarif ediyor ya. O aklıma geldiği zaman. Ateşe elimi tutamıyorum ya Rabbi. Bunlar el-gâri'atum el-gâriya. Onu okuduğum zaman gâriyayı, siz onun ne olduğunu bilmezsiniz diyor ya. Bu nasıl bir ateş? Ondan korkuyorum. Gözüm gördüğü insandan korkmam. Yani cidden öyle bir yapım var. Döver. Mesela sen cersin. Seninle kavga et. Beni döversin güzel bir. Doğru mu? Doğru mu? Güzel döversin. Çok kızarsan öldürürsün. Üçüncüsü yok değil mi? Şişik var. Bir dayak, bir de ölüm. Şimdi insan bunun için korkar mı ya? Dezer mi korkmuyor? Dezerse söyleyeyim ben. Ecelim yetmemişse istersen ne sıkarsa sıksın. Ölmez. Mesela bana soldan sıkmış da tam. Yani adam kalbe sıkmış. Ciren mermi bura. Esnemiş başka. Olmadı. Hadi ne yapalım? Yani bu şehadet de Allah'ın bir nimeti, bir lütfu. Ben hala kendimi vallahi şehadeti hak etmediğim, hak eden arkadaşlarımız şehit oldular. Hala bende bir şeyler var ki bir hata. Ben o mertebeyi yakalayamadım. Kusura bakmayın. Olan doğrusu da bu. Ya öyle güzel vaadi var ki Rabbimin. Kullar ne verir adama? Korksan ne verir, çok sevsen ne verir? Hiçbir şey vermez. Ama Rabbim verirse var ya, önünde hiçbir engel duramaz. Vallahi durmaz. Tamam, billahi durmaz. Yoktan var eden Allah, Rezzak sahibi, o rızkı veren o. Onun için benim öyle rızıktan, evden, öyle bir derdim yok, dünyevi derdim. Hiç sıkıntım yok. Rabbim vahdet nasip ede bu ümmete. Muvahhid bir yaşantıyı nasip ede. Müslüman kardeşlerimize, cesliye bir muvahhid yaşandı, bir birlik. Yoksa çok dağınık, çok perişanız ya. Niye vurmasınlar ki boynu çocuğumuza? Bizim meşrebimiz ayrı çalıyor, mezhebimiz ayrı çalıyor, gruplarımız ayrı çalıyor, hiziplerimiz ayrı çalıyor. Yani bir ritim yok bizde. Her renkten müzik, her renkten algı, her renkten din, her renkten bir şey var. Bu çirin içerisinde benim temiz kalmam mümkün değil. Bir motoru düşün, çalışıyor ve bir parçasının temiz kalması. Nasıl kalacak? Ya Rabbi bir şehadetle diyorum, şereflendir ya.
bakın iz aşmıştır. Nasıl iz aşmıştır? Mesela bundan önce benim çocuklarımı düşün. 4 çocuğum var, yeğenlerim var, beni çok sevenler var. İsrail'e olan düşmanları %1'di belki. Duymuştular, düşmanlıklar da yoktu. Ama bana yaşattıklarını, benim yaşadığımı gördükten sonra bunların onlara karşı kinini düşünebiliyor musun? Ve bu böyle devam edecek, torunuma edecek. Torunum kalkıp diyecek işte dedemi Yahudiyle vurmuş dersen haksız yere. O ona nasıl bir şey besleyecek? Bunlar Yahudiyle bunu kendi ayaklarına sıktılar. Bunu bu kadar hesaplamadılar. Bu her zaman dalga dalga yayılacaktır. Asla bu yerinde kalmaz. Kesinlikle tartışmasız milattır. Hakikaten milattır. Hatta ben şunu da düşünüyorum ki Yahudiler bunu yaptıklarına bin pişmanlar. İnan. Evet. Kesinlikle bin pişmanlar. Niye biliyor musun? Çünkü silahsız, savunmasız insanlara saldırdılar denizde. Bu insanların çevrelerindeki hıncı, kini, nefreti İsrail'i bizim muhakkak o gazaba uğradır. Bak göreceksiniz Allah nasip ederse. Göreceksiniz. Bu hep böyledir. Mesela bir insan düşünün elinde güçlü ve mazluma vurup dolandırıyor. Ben o insanların hayatta hiçbirisinin iflah olduğunu görmedim. Zulümle abad olanın ahireti berbat olur. Hep öyle gördüm. Ben köyümde zencini gördüm. İşte güçlüyüm ben şunu yaparım param var. Hep zayi oldular. Vallahi billahi ya soyunda ekmeğe muhtaç oldular ya da birilerinin ayaklarının altında ezildiler. Buna yaşadım. Onun için tek ayakta kalan adil olanları gördüm. Adaletle yaşayanların başından ne geçerse geçsin, rahat yaşarlar onlar. Yarın olmaz ama yanına da kalmaz bunları. Belki yarın olmayabilir. Asla yanlarına kalmaz. Bu muhakkak yani. Yani tarihe baktığın zaman bunlar oradan bir sürüldüler. Gittiler dünyaya paramparça oldular. Bir perişan oldular. Hala ibret almadılar. Her aynı yere çümelendiler. Aynı yerden bir şey çıkaracaklar. Yok be. 3-5 silah milah bir şey değil. Bunlara güveniyorlarsa. Bu millet hala sınırlar bizi zorlayan. Çizilen sınırlar. Elbette ki bu ümmet bir gün bu sınırları aşacak düzeye gelecektir. Muhakkak gelecektir. Görürüz göremeyiz. Sınırlar aşıldığı zaman onun elindeki silah nedir? Bu toplum düşün ki fevşüveç hakikaten kızıp da onların üzerine gazabıyla gittiği zaman hiç silahına gerek yok. Neyi durduracak? Nasıl durduracak? Hangi birini durduracak? Zaten bir kızılcıma bakıyor. Aslında dünyada bir kopuşun olduğunu düşün oraya. Künfeye çün olup giderler. Muhakkak. Orada yanlış yapıldı. Dava süreci İsrail'le barış şekli çok komik bir sahne. Gitti hükümet adına birisi imzaladı, çıktı geldi, bitti dedi. Bu yanlıştı. Aslında şöyle bakmak lazım olaya. Doğrusunu bakmak lazım. Devletler bazında bakmak lazım, millet bazında bakmak lazım. Ben işte nefsime göre veya menfaatime göre veya çıkarlarıma göre olaya bakamam. Böyle bir hakkım da yok. Belki o günkü şartlarda olması gereken oydu. Ama yanlış şurada oldu. Yani dünyada davalar devam ederken biz de düştükten sonra diğer yerlerde de ister istemez Hollanda'sında şuradaki buradaki da onlar o işi kendileri bitirdiler zaten. Ama davanın devam etmesi iyi olurdu bence. Yine barışaydılar. Yani çünkü artık dünya öyle bir hal ki kavgayla ticaret yan yana. Çıkarıyla kavgasını bir arada yapıyor. Bir taraf kavga ediyor, bir tarafında çıkarlarını koruyor. Belki bilmiyorum yani uzaktan gazel okuma rahattır. O günkü hükümetin durumu neydi? Şartları neydi? Biliyorsun peşine 15 Temmuz vakası yaşadı bir ülke. Altında neler döndü, kimler döndü onlar da bilmiyoruz. Belki uygun olan buydu. Yani oradan bir delik açılırdı. Oraya bir şey açılırdı. Bu davalar ısrarla direnerek gideydi. Çünkü ben mesela bir Amerikalı avukat vardı benim avukatlığımı üstlenen, bayan avukat. Uğraşacaklar, hepsi birden kapandı gitti. Dedim ona ifadelerimi de verdim hep öyle. Ama bir barış hesapta hepsi gitti. Şimdi asıl acı olan biz barıştık da Yahudiyle barışmıyor. Her Ramazan üstüne koyarak. Buna barışmıyor. Buna barışmadığı zaman da oturup geçmişi mahkeme ediyorum. Ne yaptık? Nereye geldik, ne kadar ettik? Doğrusu neydi, yanlışımız ne oldu? Bunları ister istemez sorguluyorsun. Her Ramazan ya, her Ramazan gelende ben oradaki kadın, çocuk, mazlum ya bu ibadet ayında bunlar çile çekecek, ben burada sancısını çekiyorum ya. Ya böyle bir ahlaksızlık da olamaz ya. Ve bunu yapıyorlar. Ama biz neyse tez bıraktık şakalarını. Çok da iyi olurdu aslında sıkı devam edeydi iyi olurdu. Gazze'yi unutmamak lazım. Ben Gazze'de kaldım. Yani mesela ben şunu diyorum. Bekleyeceksin Kurban Bayramı gelecek. Biz kurbanlığı kurban edeceğiz. Burada da Müslümanlar bekleyecek. Ramazan gelecek. Yahudi saldıracak. Yahudi'ye protesto edecek. Yahudi'ye karşı bir direnç gösterecek. Ya böyle bir şey olamaz ya. Buna kurbanlık değil ki. Bunlar insan ya. Yani ben yaralandıktan sonra benim yaramı sarmaya gelme. Beni yaralatmama için dur kardeş.
Ben yara aldıktan sonra, benim çocuğum zayıldıktan sonra aklarla, vaklarla olmaz. Yani hakikaten bu yanlış. Yani ümmetin bir duruşu olması lazım. Pahası neyse de ödeyelim ya. Ödeyelim ya. Onlar her gün ödüyor. Ben Gazze'de kaldığım zaman işte siz hoş gelmişsiniz, safalarca siz. Hayır. Ben dedim beni nöbete yazın. Olur mu öyle? Ya dedim siz, benim canım sizinle değerli değil ki. Siz ne civanlar vermişsiniz, ne şehitler vermişsiniz, neler vermişsiniz. Benim için kaç para eder ya? Son söz velhasılı kelam derler bizde Anadolu'da. Velhasılı kelam. Orta Doğu'da bu İsrail'in yaptığı zulüm, alçakça, gücünün yettiği kadına çocuğa, mazluma yaşlıya, yaptığı zulme hakikaten ben kırmızı kart gösteriyorum. Tüm Türkiye'de iller yürüyüşümüzdeki bu protestolarda ben tüm arkadaşlarımıza böyle bir kartla cezmelerini, bir çağrı parçasıyla kırmızı bir simge haline gelmesini, yeryüzünde bir simge haline gelmesini sağlamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Eskiden bizde bir laf vardı. Dediler ki dedesi kızılcık yer, torunun dişleri kamaşır. Tabii öyledir. Dede güzel bir meyve eker bostana, torunu yer. Tamam. Dede pislik eker, torun o pislikte boğulur. Onun için akıllı olsunlar. Bu insanlara zulmetmeden vazgeçsinler. Yani başaramayacaklar. Tüm Türkiye'yi, yeryüzü halklarını, tüm insanlığı bu Yahudi zulmüne karşı kırmızı kartla protesto etmelerini saygıyla istiyorum.